Hepinize merhaba arkadaşlar. Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Canva diye bir siteden bahsedeceğim. Genelde tasarımcıların amatör tasarımcıların kullandığı bir site burası. Şimdi gelin çok vakit kaybetmeden sitemizi bir inceleyelim. Ben şimdi giriş yaptım. Siz de başlangıçta canva.com'dan giriş yapıp veya kaydolup öyle giriş yapıyorsunuz. Sonra size böyle bir kontrol paneli gösteriyor. Şimdi ben size bir örnek göstermek istiyorum. Burada sosyal medya için Instagram gönderisi, Instagram hikayesi tasarlayabilirsiniz. Animasyonlu sosyal medya, Facebook kapak fotoğrafı gibi birçok tasarım gerektiren boyutlu şeyleri tasarlayabiliyorsunuz. YouTube küçük resmi, YouTube kanal resmi vesaire her şeyden yapabiliyorsunuz. Ben bugün ne tasarlayayım? Animasyonluya girmeyelim, o birazcık karışık. Yani karışık derken zaten hazır bunlar. Orada var. Ben size direkt bir Instagram gönderisi tasarlayacağım. Bize ayrı bir pencerede açıyor kendileri. Bakın burada zaten size anlatıyor. Bir bileşeni düzenlemek için üzerine tıklayın. Bunlar size gösterdiği örnekler. Şimdi şöyle şablonlara geliyoruz. Mesela hangi şablonu incelemek isteriz? Hangi şablonu kullanmak isteriz? Benim hoşuma hangisi daha böyle karışık, ona bakalım. Şunu deneyelim. The earth is music for those who listen diyor kendisi, William Shakespeare. Şimdi bakın burada her şeyle oynayabiliyorsunuz. Arkadaki resimden tutun boyutuna kadar. Ctrl Z yaptığınız zaman geri alıyor bildiğiniz üzere. Şimdi ne yazalım? Instagram hesabıma hoş geldiniz. Bu bir demo olduğu için doğaçlama yapıyorum. O yüzden kelimelerde şey olabilir. Mesela atölye.com. Böyle yazılar yazabiliyorsunuz vesaire. Sonra baktınız şablon hoşunuza gitmedi, ben bunu beğenmedim diyorsunuz ve hop buradan tekrar değiştirebiliyorsunuz. Genelde şablonlardan gideriz biz. Hani çünkü yani amatör tasarımcılar şablonlardan gider. Çünkü yani tek sıfırdan tasarlamak vesaire zaman alıyor. Hemen burada çok birbirinden güzel temalarda tasarımlar var. Mesela şöyle bir tasarım. Giyimle alakalı bir tasarım. Eğer giyim hesabınız varsa, giyim siteniz varsa. Çok güzel işe yarıyor. Tabi arkadaki Canva simgelerini kaldırmak için premium üyelik almanız lazım. Şu an bende premium üyelik yok. Canva Pro. Canva Pro'yu denediğiniz zaman zaten burada ücretsiz deneme sürümü alabiliyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra o zaten yeniliyor. Çok yüksek bir fiyatı yok diye hatırlıyorum. Şimdi bir de şunu göstereyim size. İndir butonunu nasıl kullanacağız. İndir butonuna basıyoruz. Bunu seçebilmek için maalesef bizden şey istiyor. Premium özellik istiyor. JPEG dosyanızı falan ne istiyorsanız indire basıyorsunuz. Tasarımınızı hazırlıyor. Hızlı hazırlıyor zaten. Bakın şu an yükledi. Bunu da alıp Instagram hesabınızda paylaşabilirsiniz. Canva'nın en güzel özelliği şu. Canva mobil uygulamada da çalışıyor. Kendine ait bir mobil uygulaması var resmi olarak. Oradan istediğiniz gibi çok stabil bir şekilde ve hızlı bir şekilde tasarım oluşturabiliyorsunuz. Canva bu yüzden diğer tasarım firmalarından daha önde. O yüzden herkes Canva kullanıyor. Başka size göstermek istediğim bir de şu logo kısmını bir göstereyim. Durun bir saniye, bu değil de sizin için önerilenler. Ne isterseniz tasarlayın. Logo. Logomuza bakıyoruz. Evet. Bakın burada her türden logo bulmanız mümkün. Gerek bir profesyonel bir logo tasarlayacaksınız, buradan alabilirsiniz. Veya bir YouTube kanalınıza veya yani her şey. Tabii şimdi şunu da düşünmek var. Sıfırdan bir logo çizdirmekle buradan bir logo almak arasında çok bir fark var. Birincisi o özgün buradan alacağınız daha önce kullanılmış olabilir. Premium alsanız bile başka premium alan bir insan buradan logonuzu kullanıyor olabilir. O yüzden logo kısmında pek zorda kalmadıkça ve yapacağınız projeye bağlı olarak ona göre bir seçebilirsiniz. Şimdi şu mesela benim çok hoşuma gitti. Bunu da bir deneyelim. Ondan sonra zaten istediğiniz boyutta tasarlayabilirsiniz. O açılana kadar biraz daha bakalım neler var. Bakın sanat yönetmeni, denizcilik okulu, yani Venç Telekom, yani düşünün o tarz nereden nereye, skalası çok geniş. Logo bildiğiniz logo yani. Şu an arkadaşlar bunu açmıyor. Başka bir şey deneyelim. Egeli İmparatorlar futbol takımı. Nedense bir problem var. Mobil uygulamada zaten açacaktır. Heh, açtı. Hadi oğlum hızlan.
Bakın şöyle klasik bir YouTube logosu yapabilirsiniz. Bakın bu arkaya geçmiş. Onu katmanlar kısmı olması lazımdı. Şöyle arkaya al. Çoğalt kısmı bu. Gruplamışlar bunu. Şöyle arkadan yapabiliyoruz. Evet, bileşenler, videolar, arka plan, her şey burada mümkün arkadaşlar. Çözdükten sonra çok güzel tasarımlar kendiniz de yapabilirsiniz. Şablonları da kullanabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bugün size Canva'yı öğrettim. Ne var ne yok, nasıl kullanılır vesaire. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.